Bir hastalığın tedavisi için öncelikle sebebini, derecesini ve teşhisini doğru koymak gerekiyor. Fibromiyajide olay hücrelerin yeterli derecede oksijenlenememesi ve özellikle lenfatik dolaşımın yetersiz hale gelmesi. Bu problemleri bir çözmemiz gerekiyor. Peki nasıl çözeceğiz? Dokuların, hücrelerin iyi çalışması, oksijenlenmesi, beslenmesi genelde organların da iyi çalışmasını ve normal hayati fonksiyonların en güzel şekilde devam etmesine yardımcı olur. Bu amaçla bizim fibromiyajide gördüğümüz bu kronik yorgunluk, halsizlik, sabahları kalktığınızda üzerinizdeki ağırlık, dokuların yeterli derecede hücrelerin oksijenlenmesiyle çözülebiliyor. Aynı şekilde benzer diğer şikayetler, göğsünüzdeki çarpıntı, kalbin hücrelere yeterli oksijen gönderme çabasından kaynaklanıyor. Daha fazla çalışayım ki hücrelere yeterli oksijen gitsin. Bizim bunları sağlamamız gerekiyor. Veya bağırsaklar yeterli derecede çalışmadığında, metabolizma yavaşladığında, bacaklara yeterli derecede oksijen gitmediğinde huzursuz bacak, huzursuz bağırsak, göğüste bir nefes almada sanki yetersizlik, aldığınız oksijenin size yetmezliği gibi veya bir ritim düzensizliğini gözlemleyebiliyoruz. Şimdi biz bunların tedavisinde özellikle tabii ki dokuların ihtiyacını gidermek için yeterli derecede doğru besinlerle bir beslenme programı hazırlıyoruz. Antioksidanlardan yüksek, hücrelerin ihtiyacını gideren, suda eriyen vitaminler, yağda eriyen vitaminler, mineraller, elementleri içeren doğru bir beslenme. Yine hücrelerin oksijenlenmesini artıran bir egzersiz programı. Aerobik egzersizler diyoruz. Yani düşük tempoda başlayan, uzun süreli, biraz yükselen temposu, sonra da yavaşça soğuma hareketleriyle tamamlanan egzersizler. Yürüyüş olabilir, jogging, hani biraz tempolu yürüyüş özellikle, yüzme olabilir, pilates, bisiklete binme gibi egzersizler muhakkak olmazsa olmaz. Uyku kalitesi, gece salgılanan özellikle melatonin hormonu, growth hormonu, büyüme hormonu gibi hormonlarımız bizim vücudumuzun bakımına çok önemli destekler ve vücudun yine oksijenlenmesine yardımcı oluyor. O yüzden gece uykusunu iyi alalım. Peki melatoninden nasıl daha iyi faydalanabiliriz? Gece saat böyle 10-11 gibi yatağımıza gidip uykumuz için hazırlıklarımızı güzelce yapıp uyku hijyenine dikkat ederek güzelce uykumuzu almak için 11'de muhakkak uykuya dalmış olalım ki özellikle saat 11 ile yani saat 23 ile 04 arasındaki zamanı uykuda geçirelim. Hani gecenin sesini dinlemek güzeldir, gece zaman geçirmek güzeldir ama özellikle fibromiyalji hastası olanların, fibromiyalji ile ilgili rahatsızlıkları bulunanların bu saatte uykuda geçirmeleri, vücudun bir bakım zamanı olarak değerlendirmeleri çok yararlı olacaktır. Beslenme dedik, egzersiz dedik, uyku dedik. Bunları aslında bir masanın böyle ayakları gibi düşünebilirsiniz. Yere sağlam basarsak bizim için fibromiyalji tedavisi çok daha çabuk bir şekilde güzel sonuca ulaşır. Masanın 4. ayağı çok önemli bence, besin destekleri. Neden? Çünkü günümüzde hücrelerin ihtiyacı olan besin destekleri doğru şekilde yerine konamıyor. Yediğimiz, içtiğimiz maddelerin, meyvelerin, sebzelerin besin değerleri ne yazık ki çevresel şartlar sebebiyle gün geçtikçe düşüyor. O yüzden muhakkak besin destekleri fibromiyajide olmazsa olmazlardan. Vücudun ihtiyacı olan vitaminler, mineraller, elementler, mikro ve makro besinler yeterli derecede vücuda alınması gerekiyor. O yüzden besin destekleri de masanın 4. en önemli ayaklarından biri olarak vazifesini görüyor. Bunları biz dikkat ederek kendi yaşam tarzımıza uygun şekilde ayarlayabilirsek sonuçlar da çok güzel oluyor. Tabii ki tedavide değişik fizik tedavi yöntemleri var. Vücudun kaslarını esneten, güçlü hale getiren lazer, radyo frekans, elle yaptığımız manuel terapi, osteopati uygulamaları, damardan verdiğimiz glutatyon, C vitamini, oksijen, ozon tedavileri. Bunlar bizim hem kaslarımızı esnek hale getirmeye hem dokuların, hücrelerin oksijenlenmesini artırmaya önemli destekler. Fibromiyajide bir özellik daha var. Tabii ki romatizmal bir hastalık, psikiyatrik bir hastalık değil ama kişinin psikolojisiyle çok yakından ilintili. O yüzden bazen biz psikoterapi destekleri de öneriyoruz fibromiyajide. Yani aslında multidisipliner bir yaklaşım gerektiren, değişik branşlardan arkadaşlarla işin içinde fizyoterapi, diyetisyen, psikolog olması gereken bir rahatsızlık. O yüzden komple bütüncül bir yaklaşımla, fonksiyonel tıp yaklaşımıyla, hani fonksiyonel gıdalardan tutun, hücrelerin beslenmesini artıracak, oksijen
oksijenlenmeyi sağlayacak yöntemlere kadar birlikte bir değerlendirdiğimiz zaman sonuçlar da çok güzel olmaktadır.